Selamlar. Biz bu videomuzda overlock makinesi olmadan şu üzerimde görmüş olduğunuz atleti, şu elimde görmüş olduğunuz atleti sadece dikiş makinesi kullanarak nasıl dikeceğiz onu anlatacağım. Kalıp bilgisinin, kalıbını nasıl çıkardığımızı başka bir videoda anlatmıştım. Onu şimdi açıklamalar kısmına link olarak bırakacağım ve oraya bıraktığım linklerde bütün iç giyimle ilgili olan kalıp ve dikiş videolarımı görebilirsiniz. Sadece zikzak dikiş ve lastik kullanacağız biz bu atleti dikerken. Şimdi benimle birlikte dikmek isteyenler videoyu durdura durdura dikebilirler. Öncelikli olarak size daha önce diktiğim atletleri göstereceğim. Şu dikişi öğreteceğim size, nasıl yaptık böyle hiç overlock makinesi kullanmadan. Nasıl kestik, nasıl biçtik, siyah da dikmiştim. Üzerimdekini de gördünüz. Şöyle kalın askılı bir tane diktim. Bir tane de pembe bir atlet dikmiştim. Nasıl kumaşlar kullanmamız gerekiyor? Teri emen, organik, hafif esnek veya esnek kumaşlardan yapmamız gerekiyor. Bakın bu güzel bir atlet kumaşıdır. Esniyor, fitilli. Daha çok kız çocuklarına uygun tabii. Ben kumaşı çok beğensem de deseni kendime çok uyduramadım ama dikebilirim. Belli olmaz. Ben şimdi bu kumaşla bu atleti size hem dikim aşamalarını hem kesim aşamalarını göstereceğim. Şöyle gösteriyorum, kumaşımı da netlemeye çalışıyorum. Biz bunlara süprem penye kumaşlar diyoruz. Şu mesela çok hoşuma giden bir kumaştı. Çok severek yaptım. Bunun alt pijamasını da dikmiştim. Kilodunu da dikmiştim bu kumaştan. Bundan gene kilot diktim. Siyahtan kilot diktim. Hem iç çamaşırı olarak hem de kimonolarımızın, bodylerimizin altına giyebileceğimiz bir atlet tişört olarak kullanabiliyoruz. Bunlar da benim numune üzerinden çıkardığım kalıpların. Birkaç tane atlet kalıbım var. Ön arkası farklı oyuklukta olanlar var. Dediğim gibi bunları anlattığım videoyu şimdi açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kalın askılı atlet kalıbım var. Farklı bir tane daha şurada bir atlet kalıbım var. Bunlardan biriyle şimdi sizinle birlikte yapacağız. Bakın şöyle hemen gene kalıbımı göstereyim. Notlarımı göstereyim. Esnek kumaşlar için diye yazmışım çünkü unutuluyor demiştik daha önceden. Bu kalıbı kullanmayı düşünüyorum. Ön daha kapalı, arka daha oyuk, sırt oyuk bir kalıp. Ama ben çok seviyorum bu modeli. Şimdi size iki çeşit kumaş yerleştirmesi göstereceğim. Hem böyle açık halde yerleştirmeyi göstereceğim. Hem de böyle 4 kat kumaş üzerine yerleştirmeyi göstereceğim. Bu sizin tamamen keyfinize, zevkinize, kumaşınıza, esnekliğine, modeli istemenize bağlı olarak değişir. Ya 2 kat serer böyle yerleştiririz. Bir tarafı farklı oyuntu, bir tarafı farklı oyuntu yaparız. Ya da ikiye katlarız bunu. Kumaşımızı da 4'e katlarız. Bu şekilde yerleştiririz. Şimdi bu birinci kumaş yerleştirme şeklim. Tabii ki düz boy ipliğine dikkat ederek ve may takibi yaparak. May takibi dediğimiz şey de kumaşımızın üzerindeki şu çizgilerdir. Aynı zamanda bu çizgiler düz boy ipliğidir. Örgü boyuna göre yapılır. Bunu böyle yerleştirebiliriz. Bir oyuntuyu, bir ikinci oyuntuyu çizip iki farklı oyuntu yapabiliriz. Aynı oyuntu yapabiliriz. Ya da bu şekilde kumaşımı tam 4'e katlayarak, kalıbımı da böyle katlayarak, kalıbımın düz boy ipliğini de kumaş katına getirerek bu şekilde 4 kat halinde de kesebilirim. Ben bu şekilde keseceğim. Şimdi ölçülerimi kontrol edip kumaşımı düzgünce yerleştirip iğneleyeceğim ve keseceğim. Şimdi yerleştirdim, iğneledim, düz boy ipliklerini kontrol ettim. Sizler kendi atletiniz üzerinden kalıp çıkaracağınız için dikiş payını ne kadar vereceğiniz, boynu ne kadar uzatabileceğiniz, ne kadar yakayı oyuk yapabileceğiniz, bunların hepsi sizin kendi kararınıza ve zevkinize kalmış şeylerdir. Ben daha önce bu kalıptan çok kestiğim için yakada dikiş payı vermemeyi, işte kollarda da 1 santim dikiş payı vermeyi, buradan bir atletimde 10 santim uzattım, birinde 5 santim uzattım. Bundan da 2-3 santim uzatmayı düşünüyorum, değişiklik olsun diye, farklılık olsun diye. Ona göre ölçülerimi verip keseceğim. Kesimi bitirdim. Sıra geldi dikmeye. Kumaşıma göre makinamın iğnesini, ipini, dikiş ayarını yapmaya.
atletimizi zikzak dikişle dikeceğiz. Şimdi arkadaşlar, kumaşımın esnekliği bu. Yani örme kumaş, esnek bir kumaş, jarse iğnesi dediğimiz dokuma iğnesi olmayan ve esnek kumaşlar için üretilmiş, kodu da 2045 olan iğnelerden dikmemiz gerekiyor. Şundan. Kodu 2045. Bakın bu 8 numara. Ben 8 numarayla deneyeceğim dikmeyi. Bu da 8 numara bir iğne. Ancak bu iğne dokuma kumaşlar için olan, penye kumaşlar için olan değil. Yani şifon gibi, ince krep gibi kumaşları bununla dikebiliriz ama penye, jarse gibi kumaşları bununla dikmemiz gerekiyor. Bununla ilgili gene bir videom var. Hangi kumaşa, hangi makine iğnesini kullanmanız gerektiği ile ilgili açıklamalar kısmında ve geçmiş videolarımda bulabilirsiniz. Şimdi makinamızı jarse iğneler için olan iğne ile dikime ve zikzak dikişe hazırlayalım. Gene bununla ilgili bir videom olmakla birlikte ayarlarımı şu şekilde yaptım. Zikzak dikişe getirdim. Jarse iğnemi taktım ve şu ayarda esneterek önünden arkasından bakarak zikzak dikişe ayarladım makinamı. Şimdi artık dikmeye hazırım. Lastik içinde ayrıca bir deneme yapacağız. Makinamızı da hazırladıktan sonra atletimizi yüzü yüzüne gelecek şekilde, yani kumaşımızın yüzü burası, tersi burası olacak şekilde böyle iğneliyorum. Şimdi tersinden ve 1 santimden buraya iki askanın ucuna zikzak dikiş dikeceğim. Ara ütüs yapacağım. Sonra yüzünden bir zikzak dikişi daha geçeceğim. Bakınız, iğnelerimi yatay taktım ve dikeceğim yere uzak taktım. İğnelerimiz baskı ayağının altında olmasın lütfen. Önemlidir. Makinenize zarar verirsiniz. Yan dikişlerini ve bakıyorum dikişime gayet güzel gözüküyor. Askılarını dikeceğim şimdi. Şimdi diğer tarafını dikiyorum. Bunu diktikten sonra mesela kumaşınız diyelim ki esnek kumaş değil, normal düz dikiş, yani dokuma kumaşlar için olan iğneyle dikersiniz. Lastiği dikerken jarse iğnesi takarsınız. Bunu da söylemeyi unutmayayım size. Gayet rahat şekilde kumaşım şu an dikiliyor. Şimdi ben tam videonun burasında ne yapmışım biliyor musunuz? Size şuraları anlatırken anlatmam gereken, konuşmam gereken yerlerde videomu kapatmışım. Konuşmamam gereken yerlerde de videomu açmışım. O yüzden şu aşamaları dikmiş bulundum ama şimdi size şu teknik parça üzerinden göstereceğim nasıl yaptığımı. Yan dikişe tersten makine çektikten sonra tersinden şöyle göstereyim. Çevirip bir de üzerinden şöyle bir zikzak geçiyoruz. Şöyle bir zikzak geçiyoruz. Bunu yapmamızın nedeni de dikişimizin temiz gözükmesi, tersinin de temiz olması. Aslında o kadar çok ayrıntılı anlattım ama oralarını çekmemişim. Çok da üzüldüm. Şimdi ben burada yaptığım işlemi size teknik parça üzerinde göstereceğim. Sonra da bu lastiği nasıl diktiğimizi anlatacağım. Burası atletimi yan dikişi gibi düşünün. Yüzü yüzüne kapatmıştım biliyorsunuz. Ve zikzakla 1 santimden. Şimdi de ipim koptu. Besmelesiz de başlamadım işe ama çekiyor mu diye şu an kontrol ediyorum. 1 santimden zikzak yapmıştım. Yapıyorum şimdi o zikzak yerini. Bunu yan dikiş gibi düşünüyorsunuz hanımlar. Çıkarıyorum. Atletimi yüzüne çeviriyorum. Atletimi yüzüne çevirip, tabi ütüleyip, ara ütüsü yaptım bu arada. Tek yöne yatırıp, şu şekilde tek yöne yatırıp şöyle koyarak tam
arkadaki dikişi tek tarafa, ikisini aynı tarafa yatırarak tam kenarından elimle de şöyle açtırarak şuraya bir zikzak dikiş yapıyorum. Ve atletimin yan kenarlarında, askılarında az önce size gösterdiğim şu temiz dikişi elde etmiş oluyorum. Şöyle tersidir. Şöyle de yüzüdür. Çektirdiğim zaman da çıtırdama, delme herhangi bir şey burada yok. Şimdi devam edelim. Bazen böyle aksilikler gerçekten olabiliyor. Bu da üzücü oluyor. Şöyle söylüyorum. Tersinden çekmiştik biliyorsunuz. Bunu böyle kapattım. Tek yöne kapattım ve şuradan bir zikzak dikişi geçtim. Aslında gene anlattığım şuradaki dikişti ama maalesef siz bunu göremediniz. Ben de üzüldüm ama şimdi yeniden lastik dikişini size anlatacağım. Bunu anlattım. Başka bir video var. Orada da iç giyim şeylerinde o var. Size yeniden oradan izlemeniz için link bırakacağım. Şimdi makinamı açıyorum hanımlar. Bu atletimin tersinin olduğu yere şöyle tersini koyuyorum. Lastiğimi de şu şekilde bırakıyorum. Lastiğin altından biraz geliyorum. Çok çekmeyeceğim. Çok da serbest bırakmayacağım. Tam şekline göre getirip biraz dikmeye başlıyorum. Çıkarıyorum. Gerçekten böyle bir aksilik yaşamış olmayı hala kendime yediremiyorum. Sonra yakada ve kolda yaptığımız işlemi anlatıyorum. Şöyle kapatıyorum. Burada da yapacağım işlem hem bunu hem şunu tutacak şekilde zikzak dikiş yapmak ve burada tertemiz bir dikiş elde etmiş olmaktır amaç. Evet, şimdi videonun bundan sonrasına seslendirme olarak devam ediyorum. Çünkü videonun tam karıştırdığım kısmı bu. Burada askılara üstten zikzak dikiş yapıyorum. Yani süs dikişini yapıyorum. Buraları aslında çekmiyordum. Diğer yerlerini çekiyordum ama burayı çekmişim. Diğer yerlerini bırakmışım. Şimdi de yan dikişin üzerindeki zikzak dikişi yapıyorum. Yerleştiriyorum. Biraz uzun sürmüş ama bana bir kişi yorum yazmıştı. Neden biz siz hiç makinede dikiş dikerken görmüyoruz acaba diye. Ben de videolarım çok uzun olmasın diye cevap vermiştim kendisine. Hazır böyle çekilmişine varken beni makinede da görün çekerken diye silmedim, bunları da ekliyorum. Hem de biraz sohbet etmiş oluyoruz. Şimdi diğer tarafının yan dikişini, süs dikişini yapıyorum. Üstten elimle bakın hafifçe açtırıyorum. Dikişi kaydırmıyorum. Yerleştire yerleştire yavaşça, hızlı yapmıyorum. Yani videolarda çok hızlı izlediğiniz dikişler o kadar hızlı yapılmıyor hanımlar. Ben niye o kadar hızlı yapamıyorum diye kendinize küsmeyin. Biz de böyle yapıyoruz. Sadece videolarda zaman kazanmak için böyle hızlandırılmış çekimler bazen koymak zorunda kalıyoruz. Yan dikişi de bitirmek üzereyim burada. Gördüğünüz gibi çok yavaş ve sakin. Eğer dikiş sizin için terapi haline gelmeyecekse zaten dikiş değildir. Her aşamada iplerimi mutlaka keserim. Buna çok dikkat ederim. Salkım saçak ipleri asla ne kursiyerimde ne kendim dikiş dikerken görmek istemem. Üstelik makinenizin altına ip toplanmasına da neden olur bu ipler. O yüzden temizliğe gitmekte de fayda var. Tabii ben bunların bütün aşamalarını videoya bu şekilde koysam videom 3 saat sürer. Yani ben bu atleti kaç saatte dikiyorsam o kadar saat sürer, öyle değil mi? Ama böyle seslendirme yapmak da şu an hoşuma gitmedi değil açıkçası. Eviriyorum, çeviriyorum, kontrol ediyorum burada da gördüğünüz gibi. Önüne bakıyorum, arkasına bakıyorum. Şimdi yaka lastiğine başladım. Bakın yakanın lastiğine geldim. Yakanın tersinden yerleştirdim ve zikzak dikişiyle dikmeye devam ediyorum. Elimle yerleştiriyorum. Dikkat ediyorum yeniden.
Tekrar koyuyorum. Elimin hareketlerine çok dikkat edin lütfen burada. Birkaç parmağımı kullanıyorum ve iki elimi kullanıyorum. Yavaş dikiyorum ve devam ediyorum. Burada hemen ip görmüşüm. İpi bakın durdurdum. Gördüğüm yerde ipi keserim. Hiç affetmem. Sonra devam ediyorum. Sonra keserim diye bir şey yok. Ancak dikiş bu şekilde bir terapiye dönüşebilir. Ne kadar keyif aldığımı da görüyorsunuzdur herhalde. Devam edelim. Lastiğim karışmış. Bu lastiklerle ilgili de şunu söylemiştim. Birçok çeşidi var lastiklerin. Bakın izledikçe aklıma geliyor. Ben bütün atletlerimi bu lastikle diktim. Süslüleri var, süssüzleri var. Böyle inceleri var, kalınları var. Gayet rahat, güzel. Ne çok çektirmeden ne de çok büzmeden lastiğimi sakince dikiyorum. Devam ediyoruz. Lastiği yerleştire. Bakın gene hemen bir ip gördüm. Orada dayanamıyorum. Lastiğimin ucunu kestim. Şimdi bitiş yerini göstereceğim lastiğin size. Bitişine doğru geliyorum. Lastiğin ucunu tam ucuna denk gelecek şekilde kesiyorum. Ve orada dikişimi bitiriyorum. Şöyle size yakından göstereyim. Lastiğin bitiş yeri de şurası. Ucuca geldi. Şu an şöyle gözüküyor. Birazdan kıvrıldığında buradan da bir zikzak çektiğimde şurasından da bir zikzak tek sıra gözükmüş olacak. Aynı işlemi kollar içinde yapacağım. Lastiklerimin iç tarafının çekimlerini bitirdim. Makine çekmelerini bitirdim. Şimdi kıvırıp dikmesi ve etek ucunu temizlemesi kaldı. Başlıyoruz. Yakadan başlayalım. Yakanın omzundan kıvırıyorum. Makinenin altına koyduktan sonra elimle yerini ayarlıyorum. Tekrar ediyorum. Hem lastiği hem atleti tutacak şekilde zikzak dikişle birleştiriyorum. Yerleştiriyorum. Elime yeniden dikkat edin lütfen. Ve tabii ki sonuna kadar dikerken bunu çekmeyeceğim. Bitmiş halini size göstereceğim. Sıra geldi kolları çekmeye. Şöyle makinenin ışığını kapatıyorum. Yakayı bitirdim. Kol tarafındayım. Açıyorum yeniden. Gördüğünüz gibi hiç overlock makinesi kullanmadan, yani evinde overlock makinesi olmayanların da rahatlıkla dikebileceği bir atleti dikiyoruz. Normalde biz bunun etek ucunu marul kenarla çeviririz. Ancak overlocksuz yapacağımız için size birkaç yöntem şimdi etek ucuyla ilgili anlatacağım. Kolların ve yakanın zikzak dikişlerini de kapatmış olduk böylece. Şu şekilde hemen göstereyim ve kontrollerimi yapayım. Sürekli ip kesmeme rağmen sürekli olarak her yerinden ipler çıkışıyor. Gördüğünüz gibi harikalar ötesi oldu. Üzerimde de size inşallah göstereceğim. Şimdi gelelim şu etek ucuna. Şöyle göstereyim. Etek ucunu normalde overlock'ta marul kenar yapıp serbest bırakıyorum. Ya da kıvırıp overlock çekip kıvırıp reçme dikişi gibi çift sıra dikiş yapıyorum. Siz buna şerit tele yapıştırarak veya yapıştırmadan, eğer marullanıyorsa kumaşınız ve acemi iseniz şerit telayı önerebilirim, ama penye olduğu için hani görüntüsü çok sertleşmesin diye şerit telasız tabii ki önce deneme parçasına ben bakacağım. 1,5-2 santimden veya 2,5 santimden burayı kıvırıp zikzak dikiş yapıp atletimi bitireceğim. Şimdi makinem bu kumaşta nasıl bir sonuç verecek ona bakacağız. Evet, birkaç deneme yaptıktan sonra en doğru seçimin kıvırıp kenarına 2 santimden zikzak çekmek olduğuna karar verdim. Diğerleri biraz marulladı. Şimdi ben bunu kenarına atlete yapacağım. Net gözükmesini çok istiyorum. Bir saniye.
Şöyle. Evet, bu kadar. 2 santimden iğneledim ve zikzak dikişini geçiyorum. Belki bir sıra, belki 2 sıra yapabilirim. İğnelemeden çalışmamanızı öneririm. Hatta iğneledikten sonra acemiler şuraya bir ütüle sürseler işleri daha net olur. Bence gayet de çok da güzel oldu benim atletim. Şimdi hadi bir de üzerimde görelim bitmiş halini. Ellerime sağlık, çok beğendim ama video esnasındaki aksilikler haricinde işim gayet rast gitti. Tabii bu atleti diyelim ben bir saatte dikeceksem video çekerken bir günde dikebiliyorum. Evet, kadraja sığmaya çalışarak şöyle atletimin sırtını göstereyim, önünü göstereyim, kendisini göstereyim. Bu tip videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazınız. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Dikiş sınıfından sevgiler herkese. Görüşmek üzere.